düşmanlarımızı en çok haritamızda hangi evde görürüz? Şimdi 12 evimiz çok önemli. Bizim haritamız çok önemli. Sen de biliyorsun. Bak doğduğumuz anda güneş ufuktan çıktığı zaman doğduğun anda 2 saatte bir yükselen burcu değişir. Ortalama 2-2,5 saatte. Doğduğun anda akşam sabahleyin 07 ufuktan güneş çıkarken sen kendi burcunun özelliklerine sahipsin. Mesela Koçsan yükseleni de Koç. Ondan sonra 2 saat sonra Boğa gelir. 2 saat sonra İkizler gelir. Akrepsen ondan sonra Yay gelir. Ondan sonra Oğlak gelir. Bizim 12. evlerimiz, yükselen burcumuzun tepesindeki 12. ev, inan çok önemlidir. Sen düşmanını mı merak Hı hı. ediyorsun? Çevrendeki insanlar senin için ne mi düşünüyor? Bir insan, sen hayatın boyunca hangi tür düşmanlarla karşılaşıyorsun? 12. evine bakacaksın. Bir de 12. evin içinde eğer bir Mars varsa inanılmaz sana kötülükler yapabilir. Bak cinsel tacizler, özellikle çocukluk Çocuklar. yaşlarında Evet. özellikle. Bakın Mars 12. evde cinsel tacize uğrayabileceğini gösterir. Plüton karanlık Hmm. işler çevirebileceğinizi ya da karanlık düşünceli insanların göz hapsinde olabileceğini düşünür. Venüs ise gizli aşklar ve kıskançlıklar ve aşktan dolayı yani orada da şey vardır. Hep kaçmak istediğin ama gözü sende olan insanlar. Venüs çünkü aynı zamanda gizli düşmanı güzel bir şekilde sana gösterir. Hani böyle yüzü çok tebessümlü, güzeldir ama içinden kaynıyordur. İşte o gizli düşmanlardır. 12. eviniz çok önemlidir. Mesela bu yasa çıktı biliyorsunuz, Ahmet Minguzi çok kötü bir şeyde bıçaklandı. Annesi çok uğraştı, Hı. Yasemin Hanım falan. Şimdi Minguzi yasası diyorlar, hatta 18 yaşın altın çocuklar için de çok ağır yaptırımlar ve cezalar geliyor. Hem ailelere hem çocuklara. Bu bir başlangıç aslında. Şimdi öyle çok başlangıçlar var ki 2044 senesine kadar öyle şeyler olacak ki Plüton çünkü 5. ve 11. evinde horoskopun çocuklarla ilgili konular bu Epstein davası bu Amerika'daki olaylar Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle zaten bir anda patladı. Hı hı. Büyük bir şekilde patladı. Şu anda çocukların yasa dışı o Daltonlar bilmem neler bir sürü çeteler var. Bu çeteler hep çocuklar üzerine kurulan kurgular. Bu kurguları yok etmek için zaten çocuk olayları gündemde olacak. Bakın çocuk cinayetleri çok fazla. Kız çocukları kaçırılıyor. Daha ötede, daha da ileride dünyadaki sağlık örgütleri ve sağlık kuruluşları çocuklarla ilgili bu şeyler çocuk esirgeme kurumları veya her ülkenin kendi ülkesindeki çocuk kreşleri, burada dönen dolaplar bunlarla ilgili konular da gündeme Çok gelebilir. konuşacağız. Tabii ki konuşulabilir. Çünkü artık çocuklarla ilgili yasalar, çocuklarla Türkiye çok güzel bir başlangıç yaptı. 18 yaş çocuğunun yani müebbet hapisi olması gerçekten takdire şayan bir şey. Çünkü anneler çocuklarına daha çok sahip olma duygusu yarattı. Çünkü anneler doğuruyor, çalışan anneler çocuklarıyla ilgilenemiyor. Babaanneler, anneanneler, bakıcılar büyütüyor. Yaş ilerlediği zaman o çocukların ergen yaşına kadar anne baba çok anneanneler yeterli olamıyor. Bakıcılar da belki o kadar fazla benim çocuğum değil bana ne havasına da Hı girebilirler. hı. Onlar da aldığı paraya bakıyorlar. Tabii ki işlerinde çok iyi bakıcılar da çok iyi gerçekten aileden biri gibi olan kişiler var ama hiçbir çocuğu bir anne kadar duyarlılıkla ve daha ilgili ve daha takipçi olamıyor. O yüzden çocuk çeteleri, çocuklarla ilgili konular, kız çocuklarının yanlış ilişkileri, gördün Rojin Rojin'in Kabayış yani çocuk evden çıktı. yurttan Anneye Allah'a çıkıyor. Evet. ısmarladık ben bir alışverişe gidiyorum Markete. dedi. Yok oldu Yurttan marketi. çıktı. Evet. Evet, Tam Van'da. yok Sonra yok. oldu. Şimdi bakılıyor hala. İşte Evet. araştırılıyor. Akın Gürlek de olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi ama Ha. inşallah daha olmaz böyle şeyler. Çok acı. Ama Babası feryat figan. tabii ki olmaz diyoruz ama astroloji bu konuda o yolları biraz açmaya devam ediyor. Dikkat. Tabii ki bunlar da öngörü olmasına rağmen yine de bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten Plüton astrolojik bu bir şey değildir, bir fal değil, bir gayipten gelen bir duygu değil, medyumvari bir olay değil. Plüton matematiksel olarak 5. evi ve 11. evi etkilemeye başladığı zaman özellikle bu çocuklarla ilgili olaylar var. Var. Bir dönem sen daha doğmamıştın. Olcaygil diye bir yine bir sapık vardı. O bütün böyle
İstanbul'da bir sürü çocuk o yıllarda da yine Kova burcunda etkili bir yıldız geziyordu. Hı hı. Yani matematik olarak istatistik bilim bu. Ne zaman 5. evde sert gezegenler geçer, Mars geçer, Plüton geçer. Orada çocuklarla ve cinayetlerle ilgili özellikle genç kızların işte kaçırılmaları ile ilgili konularda gündeme gelir. Bu arada organ mafyası, çocuklarla Hı ilgili hı. organ mafyası da yine gündeme gelebilir. Yani o kadar çok olaylar birbirini tetikleyerek ortaya çıkacak ki biz daha yolun başındayız. Hani bir evin yalıyı düşünün. Daha dış kapısındayız. Güvenliğe soruyoruz. Hani daha girişteyiz biz. O kadar olaylarla karşılaşabileceğiz ki tabii ki bunlar zamanla her matematik, her astroloji verisi, her istatistik bilim bir olayı tetikleyecek. Biz o olaya baktığımız zaman bu olaylar da diğer olayları tetikleyerek karşımıza çıkacak. Zincirleme kaza gibi düşünebiliriz bunu. Ama bu kazanın içinde de matematik var tabii Evet. ki. Evren her zaman bize yapmamız gerekeni istatistik olarak, öngörü olarak karşımıza çıkarıyor. Evet. Yeni bir düzen dedik. Evet. Yeni bir düzen dedik. Aslan burcunda Merkür, iletişimi arttırın diyorsunuz ama egolar. Egolar ve gurur. Çünkü ben bilirim, ben yaparım. Aslında şöyle bir özellik vardır. Ben egoyu severim. Yani egosuz insan yaşamaz. Çünkü son anda, ölüm anında bile hayatı tutunmak için egonu kullanmak zorundasın. Bu güzel bir şey. Fakat bizim bazı Aslan burcundaki ego daha da farklıdır. Hmm. Hani o biraz kral gezegen, kraliçedir o. Ormanlar kralıdır. Ben biliyorum, ben yapıyorum diyorsun. Ama aslanların şu ara egoları biraz daha yükselecek Jüpiter'le birlikte. Dünyayı ben yarattım. Bak şu son günlerde Meryem'le Halit Ergenç yeniden bir film çekiyorlar. Evet. Gördün işte o eski Hürrem egosu Muhteşem. tekrar ortaya çıkacak. Aa, Tabii evet, ki. bakın yeniden Heh. buluşturdu. Tabii ki işte olay bu. Hürrem Sultan yeniden yeni bir role yine egolar çıkacak ortaya. Çünkü Hürrem'e egolu program yapmak yakışıyor. Çünkü Yakışıyor. Hürrem o. Evet. Ondan sonra Akıllar öyle kazındı artık akıllı. muhteşem Evet. yüzyıldan. O yüzden çok güzel diziler geliyor şu anda. Muhteşem diziler. Ama inşallah yarım kalmaz. Ekim'in 17'sine kadar Plüton retro yapıyor. Plüton retrosu birazcık bizi zorlayacak. Bayağı bir zorlayacak. Ama 28'inde Ağustos'un bir balık burcunda tutulma var, dolunay. Sanat patlamaları var, aşklar var. Bu yaz böyle çok garip bir şekilde ve en kötüsü bu yazki yaşayacağınız aşklara lütfen güvenmeyin. Çünkü 4 Ekim ile 15 Kasım arası Terazi ve Akrep'te bir Venüs retrosu başlayacak. Yazın başlayan aşklar sonbaharın hışmına uğrayıp yarıda kalabilir. Aa, dikkat edin o zaman. Evet. Şimdi Venüs terazide dedik. Bu tarihlerde mesela Venüs teraziye geçtiğinde biz program öncesi konuşuyorduk. Dedim ki estetik. Estetik Evet. yaptırılır mı? Ya her kızın bak şöyle bir şey, estetiği abartmadığın müddetçe oturup da bak biliyorsun o kızcağız şeyde Kore'de yaptırdı. Kore'de Yüz yüzünü nakli oldu. O yaptırdı. Survivor'daki. Eski hali çok güzeldi. Çok Güzel. havalı bir kızdı. Nereden estirdi o kadar yüzüyle oynadı. Yani çok üzüldüm. Çok da beğendiğim bir kızdı. Yüzü de çok güzeldi. Hani estetikle yapılsa o kadar güzel yüz olmazdı. O Evet. yüzü nasıl bozar? İnsanların küçük kusurları olabilir. Onları ben hayır demiyorum. Yaptırabilir. Yani bir burundu, bir kulaklar kepçedir, küçültülebilir, bir burunda kemik vardır. Biraz daha resimde hoş. Bütün genç kızların güzellik kadınların çok sevdiği bir şey. Hepimiz çok seviyoruz. Bunu yaptırabilir. Küçük dokunuşlar, yaş ilerlediği zaman işte botoksu abartmadığım müddetçe böyle pötlek gözler, kocaman bir tane mandal dudaklar olmadığı müddetçe kendiliğinden güzel dudaklar. Çünkü bazı dudaklar bak Türkan Şoray'ın, Sezen Aksu ne kadar kendiliğinden dudakları falan. Onların doktoru kimmiş acaba? Onların Filiz Akın. kendileri, onları Allah Öyle öyle mi? yaratmış. Burun Evet. estetiği falan var ama galiba. Tabii ki çene Filiz'in. estetikleri hepsi Var var. o dönem. Hepsinin bu yani baktığımız zaman sosyal medyada hepsi var. Onların işte oymaktı eskiden böyle çok ünlü doktorlar vardı. Onlar yapmış. Ama Şimdi- çok yani güzel. Evet, Tam dört evet. boyunca diyoruz ya. Şimdi bunları yaptırabilirler. Diyet programlarına girebilirler. Kendilerini yeniden yaratma yani kendi fazlalıklarını atabilirler. Zayıfsa kilo almak için uğraşabilirler. Yani kendilerini yeni bir güzel gardıroplarını değiştirebilirler. Tarzlarını değiştirebilirler. Tabii A'dan Z'ye değil de küçük katkılarla. Şimdi şey diyecekler gardırobumuzu değiştirsek ekonomik krizdeyiz. Nereden para bulacağız? Azaltın. Azaltın, Fazlalıkları, kurtulun. fazlalıkları azaltın. Kendinize uyanları. Ben her ay bir şeyler veririm Verin. yani. Vermek çünkü iyi Minimal. bir şey.
bir evi boşalttığın zaman enerji daha güzel Evet. geriye O ıvır dönüyor. zıvırlar var ya hanımlar salonlarda. Her şeyde Evet. var böyle azaltın birazcık daha. Şans noktası ile birlikte Venüs birlikte çok güzel aşklarla karşılaşacaklar. Bu ara bol bol gezsinler çünkü Jüpiter Aslan'da sanatsal olaylar, dünya üzerindeki hani böyle etkinlikler vardır Hı ya, hı. grup etkinlikleri, arkadaşlarıyla gezmeler, gitmeler. Buralarda kendilerini göstersinler, Venüslerini kullansınlar, güzelleşsinler. Ondan sonra kendilerini konserlere atsınlar. Atın. Yeni kişilerle tanışma vakti. Tabii ki tanışsınlar. Hayat tanışma üzerine kurulmuş. Ben eve kapanan insan düşünemiyorum. Evcil olmak güzel bir şey. Evinde, kendi evinde kahveni içersin, dolaşırsın ama hayat da paylaşmaktır. Yeni insanlar tanımaktır. Tabii ki ben yay olduğum için yay fikriyle söylüyorum. Bir yengece söylediğim zaman, "Aa boş ver ben evimde mutluyum," diyebilir. Ama eninde sonunda insanın sosyalleşmeye ihtiyacı var. Var. Ben da mesela çok bilirim arkadaşlarım dağa çıkmışlardır, ev yaptı. Ben köy hayatını özledim. 6 ay sonra ben bıktım buradan tekrar şehre dönmek istiyorum duygusu. Çünkü insan oğlu yalnız yaşayamaz. Yalnızlık anneannemin bir lafı vardır. Sadece Allah'a mahsustur. Mahsustur. Evet kesinlikle doğru. Koç Satürn retrosu var, Neptün retrosu var. Koç şöyle diyor. Ben eskiden neydim? Nasıldım? Kendimi nelerde kaybettim? Koçlar çok hareketli insanlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dık 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 koşturuyorlar. Her şeyi kendi bildikleri gibi yapmak istiyorlar. Ve enerjilerine yetişemezsin sevgili koçların. Onların biraz dinginleşmeye ihtiyacı var. Hani bazı atlar vardır ya böyle durmazlar yerlerinde. Koçlar öyle. Ve o kadar da tatlıdırlar ki. Ama senin ayaklarını havaya kaldırırlar, şey yapar, uçururlar seni, şey derler. Sen şöylesin, şöyle ki iltifatlar. Sen balon gibi böyle havada uçtuğunu zannedersin. Pat diye küt diye bırakıp giderler. Bu özellikleri vardır. Şeydir onların, enerjileri çok yüksektir. Şimdi artık şöyle diyor. Artık kendime dinginleştiriyorum, sabrı öğreniyorum. Doğru hayaller içinde koşup hayatımı bir serüven gibi yaşamak istemiyorum. İşte buna da en güzel imdat tam karşıt evlerinde şans noktasıyla Venüs var. Aa, Güzel yıllardır bekledikleri aşk. Eğer hayatlarında bir aşk varsa ve bir türlü kesinleştiremiyorlarsa koçlar artık onu kesinleştirecekler. Çünkü hayatları böyle olmak zorunda. Bu arada Uranüs'ten çok güzel etki alıyorlar. Çok geziyorlar, çok dolaşacaklar. Ve yeteneklerini geliştirecek önemli insanlarla görüşmek istiyorlar. Yani koçlar diyor ki ben potansiyeli çok yüksek biriyim. Benimle tanışmak, benimle görüşmek isteyen insanın çok akıllı, çok zeki olması gerekiyor. Bu yüzden zeki, yüksek volümlü insanlar istiyorlar. Peki bunları nerede bulacaklar? Nerede? ne? Aslan Burcu'ndaki Jüpiter. Çok gezecekler, dolaşacaklar, tanışmalar, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, arkadaş gruplarında, senin veya benim gibi tanıştırılmış büyüklerle küçük yani arkadaş gruplarında gerçek aşkı Fırsat. bulacaklar. Fırsatlar onların üzerine gelecek. Bunlar tabii ki bir öngörü. Bunlar bir fırsat olarak karşılarına çıkacak. Seçimler onlara ait. Tabii ki. Yani biz söylemiz Evet. ister seçerler, Olasılık olarak. ister seçerler, ister İster seçmezler. seçmezler. Sadece alanları çok güzel genişliyor. Sosyallikleri daha da artıyor. Jüpiter onlara şans veriyor. Bu arada yengeçteki Mars onları bakın yine istatistik ve matematikle konuşuyoruz. 4. evindeki yengeç var. Yengeçte de Mars var. Mars da onlara diyor ki evlerinizi taşıyabilirsiniz, evlerinizin şeklini değiştirebilirsiniz. Aile içindeki kavgalar olabilir. Ailede birazcık istikrarsız olaylar çıkabilir. Lütfen o konuda gardınızı alın diyor. Tamam. Şimdi Evet. Devam edelim. Boğa'ya mı geçelim? Evet, geçelim. Evet. Şimdi Boğalar Venüsyen insanlar. Venüs insanı nasıldır? Ne yapar Venüs? Güzelliklere önem verir. Astrolojide Venüs 2 burcu yönetir. Terazileri ve boğaları. Boğaları daha çok maddesel ve finansal yapar. Terazileri daha sosyal, daha böyle daha sanatsal yapar. Venüs iki taraflı, çift taraflı çalışır. Boğa toprak enerjisi taşıdığı için orada paraya ve parayla ilgili konulara yönelir. Terazide daha çok sosyallikle ve güzellikle ilgili. Ve boğalar bu ara özellikle Uranüs para evlerinde olduğu için iniş çıkışlar yaşıyor. Yani boğalar şöyle Uranüs bir şey verir alır verir alır verir alır. Boğa da şaşkın vaziyette para geliyor mu gidiyor mu farkında değil. Böyle bir kaotik bir durumda.
Fakat yengeçteki o Mars onlara diyor ki duygusal beraberliklerinizi ve çevrenizdeki insanlarla iyi bir iletişim içinde olun diyor. Hmm. Mars ben size bu cesareti ve mücadele gücünü vereceğim diyor. Jüpiter'de güneş tutulması ve Jüpiter, Merkür 4. evde şöyle diyor boğalar. Şimdiye kadar çocukluğumdan beri neleri istiyordum ben, neleri yapmak istiyordum. Hep bunlar bir karakter ilk değişimleri. Hep gezegenler sayesinde değişiyoruz. Yoksa doğduğumuz anda aynı olurduk. Kendini sorgulamaya başlıyor boğa. Ben diyor şu ana kadar işte 10 sene önce şu işi yapsaydım daha iyi olurdum. 20 sene önce şunlara başlasaydım. Şurada şunun kıymetini bilseydim. Kendini yargılamaya başlıyor ve çocukluk hayallerinde ya da geçmişte kaçırdığı fırsatlara dönmek istiyor. Bunun için ailesinden, çevresinden yardım da alabilir. Hı hı. Çünkü Jüpiter onlara çok büyük bir bolluk da verebilir. Aynı zamanda iş hayatını, ev hayatını ve ofis hayatını da çevirebilir. Boğalar çünkü çok ortalıkta gezerek dolaşarak gezmek isteyen insanlar değil. Daha çok komplike zamanlarda komplike işler yapsın ama bulunduğu alandan dışarıya çıkmak istemeyebilir. Jüpiter o şansı da veriyor. Sana müthiş bir ev hali ya da ofis hali, evde çalışabilirsin diyor. Evle iş arasında yeni projeler peşindeler. Ama bu projeleri nasıl geliştirirler? Evren onlara nasıl fırsatlarla çıkacak? Fırsatları takip etsinler. Güzel. İkizlere geçelim. Şimdi ikizler çok ilginçtir. İkizler zaten hopitik hopitik insanlar. Zekaları çok güzel ama. Fena. Akışkan bir zekaları var. İkizler Merküryen insanlardır. Merkür nasıl anlatır astroloji biliyor musun? Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bu bir ikizlerdir. Öyle çok yuvarlanıyor ki yosun tutmuyor ama yosun tutmadığı için her yuvarlandığı yerden de çok iz bırakıyor. Hepimiz hayatımızda bir ikizler olsun istiyoruz. Çünkü ikizlerin sana sağladığı enerji, güç seni çok yukarılara taşıyor. Renklendiriyor. Yani bir toprak grubuyla evde oturduğunuz zaman konu bitmiştir. İkizler o kadar çok hareket getirir ki sana konudan konuya atlar. Bu sefer de sen yorulursun. Artık sus dersin. Daha fazla konu dinlemek istemiyorum dersin. Doğru. Doğru. Kafam şişti dersin. Yeter yani. Ama sen mutfağa gitsen peşinden gelir, odaya gitsen Anlatır devamlı evet. anlatır. Anlatan. İkizler çocuğu varsa olanlar Ey. bilir. Bıdı 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 bıdı. Hatta böyle daha çocukluğunda annesinin çenesini tutar. Beni dinle, beni dinle. Babama bakma, abimi dinlemedi, ablamı dinlemedi. Evet. Bu da vardı. Şu da vardı. Bu da vardı Aynen. der. Onlar annesi der ki tamam annem, tamam anneciğim, tamam anneciğim. O hala konuşur. Büyüse de aynı yaştadır o. Bu sefer sevgilisinin kocasının kafasını yer. Gelir eve. Bak bugün ne oldu? Kocası yorgundur. Gazetesi tamam yani televizyonda artık gazete de yok. Doğru dürüst basını şeyden takip ediyoruz. Bak beni dinlemiyorsun. Küsüm sana. Yani hep kendine anlatma ihtiyacı hisseder. Evet. Uranüs onları daha da bir çılgınlaştırıyor. Uranüs değişken bir burç olduğu için inişli çıkışlı. Zaten ikizler asansör gibi inişli çıkışlı. Uranüs onların hızını da artık gökdelenlere mi çıkar, tepelere mi bakar ne yaptığını bilmiyor ikizler. Ama çok zekiler, çok önemli iş noktaları içinde kendini gösterebilirler. Mars Yengeç burcunda para kazanma konusunda çok hareketli olacaklar. Ama bu hareketli hadi bakalım neler kazanacaklar bize yazsınlar. Çalışın ama öyle oturduğunuz Çalışsın. yerden de ay para Tabii. gelsin bekleyeyim. Koltukta oturup çıt 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 çekirdek çitleyeyim olmuyor. İkizler yapmaz zaten. Yapmaz. Onu. Devamlı iş bağlama modunda. Aynı anda 3 yere iş bağlayabilir. Paralar tıkır tıkır zincirleme gelebilir ona. Ve 3. ev dediğimiz Aslan Burcu. Aslan Burcu iletişim evidir. İletişim evinde ne var? Jüpiter var, Merkür var, Ay var, Güneş tutulması var. Birdenbire çevresini değiştirme ihtiyacı hissedebilir. Der ki ben bu işlerden sıkıldım artık. Ben yepyeni bir iş kuruyorum kendime. Yeni olayların içine girmek istiyorum. Bir anda iş fırsatları da karşısına çıkabilir. Çünkü Güneş tutulmasıyla birlikte önleri açılacak. Bilgileri daha farklı alanlara kayacak. Hani şimdiye kadar müzisyen olan biri bir anda yazar da olabilir. Yazar, çizer de olabilir. Hani ben bu ya da sanat dünyasında işte Gülderen Budayıcı gibi yazar da olabilir. Psikologken yazarlığa soyunmuş gibi onlar da çok güzel böyle bir şeyler olabilir yani. Yan ürünlere Yan kayabilir. ürünler. Yan ürünlerdeki işini arttırabilir Aysucuğum. O yüzden ikizler yurt dışı ile ilgili konular da çok gündeme gelecek. Ama Plüton retrosu 9. evde. Bak bunları söylemek zorundayız. Çünkü astrolojinin matematiksel ve verilerle ve gezegenlerin uyumlarıyla olduğunu anlasınlar. 9. ev Plüton retro.
Orada Kuzey Ay düğümü var. 18 yıl sonra gelmiş. Yıllardır eğer ülkeler yeni bir ülkeyle ilgili hayalleri varsa oralara böyle pıt 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 uçabilir. Çünkü ikizler hayatlarının tarihlerini yeniden yazma aşaması içindeler. Gelelim yengeçler. Evet, şimdi yengeçler bilinçaltları çok karışık durumda. O kadar karışık ki ne yaptıklarını onlar da bilmiyor. Çünkü Mars onlarda. Mars aynı zamanda kariyer evinin yöneticisi. Yengeç diyor ki şimdiye kadar o kadar sabırlıydım ki yıllardır çok sabır ettim. Sabır taşıdır o. Hani sabır taşı şarkısı vardır ya, senin çocukluğunda belki de doğmadan vardı. O sabır taşı şarkısının bence yengeçe söylenir. Yani o kadar sabır taşı. Fakat artık Plüton'la birlikte, Plüton artık Kova'ya geçtikten sonra yengeçler artık diyor ki ben paraya doğru oynamak istiyorum ve kendimi aşmak istiyorum. Onun için sevgili yengeçler parasal konuları daha ön plana çıkaracaklar. Ve bu arada kariyer evlerinde Satürn var, Neptün var. Hayallerine odaklaştılar. Bu hayalleri için biraz plan program yapıyorlar. Çünkü Satürn bir şeyi retroda seni yeniden planlamaya getirir. Retrolar çoğu zaman bizim hayatımızın olması gereken olgularıdır. Neden? Derler ki eyvah retro, eyvah Merkür, eyvah retro. Hayır, retro olmasa biz kalp krizinden giderdik. Şöyle düşünelim. Bir koşucu eğer devamlı koşarsa ve dinlenmezse etrafını göremez ve biyolojik yapısı bozulur. Biz eğer retrolarda kendimizi dinlemezsek, kendimizi geriye atmazsak hiçbir şekilde önümüzü göremeyiz. O yüzden Satürn retrosu yengeçlerin kariyer evlerinde dur, dinlen ve uzun süredir yapmadığın hangi problemler ya da düzeltmen gereken ya da işinde neleri yapmak istiyorsan onunla ilgili odaklaş. Neptün retrosunda eski hayallerinin tekrar yapılmasına ve ortaya çıkmasına biz sana yardım edeceğiz diyorlar. Mars'la birlikte, çünkü kariyer gezegeni Mars yengeçin 1. evine geçmiş oluyor. O da güzel bir şey. Jüpiter de Aslan'da destekliyor. Haftanın en çok para kazanabilecek, en güzel iş yapabilecek burçların başında da yengeçi sayabiliriz. Oo. Özellikle gezegenleri iyi kullanabilirlerse. Dikkat edin. O zaman Evet. gelelim aslanlar. Evet, aslanlara ayakta alkışlayalım. Aslan geldi, yani aslan geldi, herkes alkış. Çünkü o bir kral, o bir kraliçe, o bir ormanlar kralı ve sarayın kraliçesi ve kralı. Şimdi Jüpiter onları daha da coşturuyor. Jüpiter kimin yöneticisi? Astrolojide yayın yöneticisi. Aynı zamanda balığın 2. yöneticisi. Balığın duygusal taraflarıyla yayın öğrenme merakı, genişleme zamanı ve kendini, özgürlüğünü gösterme zamanı. İki özellik geliyor, Aslan burcuna yerleşiyor. Şimdi Aslan diyor ki daha özgürce bilgiler peşinde koşmak istiyorum ve daha duygularımı hararetli yaşamak istiyorum. Çünkü aynı zamanda balığın özelliğini de taşıyor. Durum böyle olunca aslanlar double bir bilgi içindeler. Yani çifte tesisat gidiyorlar. Bu da onlar için. Bir de güneş tutulması. Yani yıkılın ortadan, ben geldim diyor. Çekilin. Çekilin diyor. Liderim. Evet, en zirveye çıkıyor. Çünkü Jüpiter mitolojide Yunanlıların geçmiş mitolojide tanrıların babasıdır. Zeus eşittir Jüpiter'dir. Zeus'un diğer adı Jüpiter'dir. Jüpiter bütün burçların içinde en çok hükmeden bir gezegendir. Ama bilge bir gezegendir, iyicil bir gezegendir. İnsanları çok kötü yola ya da iyimserdir. Eğer Jüpiter'iniz bir haritada çok güçlü bir konumdaysa sizin kötü olma ihtimaliniz sıfırdır. Sıfırdır. O yüzden haritanıza Jüpiter konumlarına çok iyi bakmak lazım. Şimdi aslanlarda Jüpiter. Aslanların bu dönem böyle kötü olma ihtimalleri yok. Yok. Enerjileri çok iyi. Fakat akrep denen, akrebin böyle zor bir gezegeni vardır. Dün 2 milyoner yarışmasında geldi o soru. En cüce gezegen hangisidir diye soru geldi. Bilemedi, konuk bilemedi. Merkür, Venüs, Plüton ve Mars'ı koymuşlar. Mars dedi, kaybetti. Plüton cüce gezegendir. Plüton en cüce küçüğü, evet. gezegendir. Fakat şey gibidir o, mikrop gibidir bir şeydir o. Hani vücudumuza mikrop Yapışır. girer, böyle biz hastalanırız ama mikrobu bulmak zordur. Hangi mikrop geldi, analizler yapılır falan ya da tahliller yapılır. İşte Plüton çok güçlü bir gezegendir. Akrebi zaten yıllardır yöneten Plüton. Fakat biz bunu yeni keşfetmişiz daha. Biz diyorduk ki Mars'ı akrep yönetti. Mars akrebi yönetiyor, Koç'u da yönetiyor. Neden Koç'la akrebin karakterleri aynı değil?
Çünkü biz Mars'ta zannediyormuşuz. Asıl akrebi yöneten Plüton. Plüton şimdi geldi sevgili Aslan Burcu'nun Kova Burcu'na karşısına geçti. Ne yapıyor orada? Bir de retro yapıyor. Diyor ki o kadar böbürlenme, o kadar bilgili olma. Bilgilisin, iyiyiz ama biraz da derin düşün. Çok havalanma diyor. Jüpiter çünkü havalanmayı çok sever, bilgiye, genişleme. Biraz da derinleş ve analitik ol diyor. Daha aslanların empat tarafları ortaya çıkacak. Ve 18 yıldır neyi hayali ediyorlarsa bu dönem karşılarına çıkacak. Hadi bakalım, Evet. şanslısınız. Ve gelelim biz Başaklara. Evet, Başakları seviyoruz. Başaklar olmasaydı dünyanın düzeni kurulmazdı. Çünkü onlar Merküryen insanları. Yuvarlanan taş yosun tutmaz konusunun bir diğer adı da ikizler eşittir Başak'tır. Altında onların atasözleri budur. Yani şimdi Başaklar Merkür'ün üstün halidir. Çünkü ikizler burcunda çok hareketlidir, çok deli doludur ama Başak toprak grubu ve ayağı yere sağlam bastığı için Merkür orada bir duraksar. Der ki ben ikizlerde yaptığım deliliği Başak'a yapamıyorum. Yani Başak da kendini şey yapar, bırakır. Artık Başak'a teslim olur. O yüzden Başak zekayı çok iyi kullanan bir yapısı vardır. Analitik ve hiçbir zaman beyni deformasyon olmaz. Hep toparlar kendini. Kendini en çabuk iyileştirebilen, beynini en güzel yönetebilen Başak'tır. Başak, evet. 12 burç içinde dünyada baktığınız zaman bir sürü figürlere, hani böyle kendi alanlarında isim yapmış Başarılı. insanlar, hepsi Başak'tır. Ama Doğru, gizli düşünün. bilgilerin de sahibi Başak'tır. Çok çabuk birleştirir bilgileri. Siz onları anlatırsınız. O sizin anlatamadığınız şeyleri de görmeye başlar. İki ucunu birbirine bağlar. Çok iyi, inanılmaz. Evet. Çok iyi bir iletişim burcudur. Bilgi iletişimde muhteşemdir. Şimdi Başaklar şöyle diyor. Ben artık diyor para kazanmak istiyorum. Şimdiye kadar çok şey kaybettim. Tam karşıt evinde balık vardı. Akslarıyla birlikte iletişimdedir ya bu burçlar. Aksında bir Neptün vardı, bir Satürn vardı. 2,5 yıl Başakların, hani annelerimizin bir lafı vardır. Emdiği süt burnundan geldi. Ne yaptığını bilemedi Başaklar. Düşündüler. Bir ilişkiye girdiler, ilişkileri yarım kaldı. Karşı taraf çürük çarık çıktı. Aynen. Bir şey el attılar, o patladı. O Öbürküne patladı. eskiler tekrardan bir şeyler oldu. Başakların en zararlı tarafı nedir biliyor musun? Başkalarına kopya veriyorlar. Vermesinler. Her şeyi anlatmasınlar. Ay dur ben sana yaparım, ben senin yerine. Ay dur ben sana yardım edeyim. Mümkün değil. Başaklar. Senin o projeni alır, kendine uygular. Evet. O yüzden Başaklara diyorum ki azıcık sır olun, konuşmayın. Yaptığınız projeleri anlatmayın. Ama onlar anlatmayı, yardımlaşmayı çok seviyorlar. Orada kaybediyorlar. Hele şu ara iş yaptığı insanlara ve ortak proje içinde olduğu insanlara lütfen dikkat etsin. Plüton 6. evlerinde, hem sağlık hem günlük çalışma evlerinde. Orada onu ayağına çelme takmaya çalışan, rengini belli etmeyen insanlar da olabilir. Ama onları da görecek kadar da Başak'ın zekası da yükselebilir. Yüksektir. 12. ev, 12. evde ne var? Bir şey var, güneş tutulması var. Çak flaşları yakacak. Başaklar etrafında kim çürük çarık görecek, hepsini temizleyip atacak. Venüs terazisi ve para evlerinde, orada da bir şans noktası var. Para ile ilgili şans ve bereket ona doğru gelebilir, kucağını açsın. Evet, ince dudak sinsilerine dikkat edin. Uzak durun onlardan. İnce dudak sinsileri. Ben öyle diyorum onlara. Çürük çarık ne varsa hepsini eleyeceğiz. Şimdi gelelim terazilere. Şimdi teraziler muhteşem insanlardır. Denge, asalet, hak, hukuk. Şimdi teraziye baktığınız zaman kendisinin haksızlık yapabilecek bir konuyu zorla yaptıramazsınız. Yani işinden feragat eder. Yani çalıştığı yerde herkesin hakkını, hukukunu korur. Ve egosu fazla bir burç değildir. Fakat yine de özgüveni yüksektir. Çünkü Venüs insanıdır, güzellikler insanıdır. Hele bu ara Venüs de onların burcunda, şans noktasında alkış almaya, çevresi tarafından beğenilmek için sıraya dizilecekler. Çok hayranları olacak. Ama bu hayranları içinde artık seçim onlara ait. Biz burada fal bakmadığımız için şu hayran sevecek, şunu seveceksin diyemeyiz. Ama çok fazla imkanı olacak ve bu imkanlarını çok rahatlıkla kullansın. Oh. Ve tabii ki en güzel tarafları sevgili terazilerin,
özellikle çok gezecekler, çok bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda öyle sosyal alanlarda kendilerini göstermek istiyorlar ki hani uzun süredir şunu yapmak istiyordum, bunu yapmak istiyordum, bu projede yarım kaldı şu. Hepsini toparlasınlar. Çünkü 11. ev ve 5. ev onlara güzel bir enerji veriyor. Sadece orada bir şey var. Plüton 5. evlerinde eskiden onlara haksızlık yapan insanlar özür dileme fırsatları çıkacak. Özürlerini kabul edip etmemek onlara ait bir şey. Onlara ait. Eğer istiyorlarsa affetsinler. Çünkü terazilerin sağlık ve ruhsal durumları çok iyi olması lazım. Kendilerini iyi hissettikleri zaman daha verimli olabiliyorlar. Ama şey ya, özür diliyor, geliyor, aynısını yapıyorsa o kişiyle artık olmaz, arkadaşsa da. Çok da fırsat tanımasalar mı? Şimdi böyle bir şey Aysucuğum, insanların kişilikleri ve karakterleri değişmiyor. Ben bunu hep söylerim. Bir insanı bir kere affedebilirsiniz ama o böyle yükünüzden çenesi kapansın diye aman Ya. tamam affettim. Ama ağız affetse de kalp affetmiyor. Huy çıkmıyor, huy Etmiyor. değişmiyor. Huy değişmiyor. Yani bir şeyi 3 kere 5 kere denemenin anlamı yok. 2 defa şans verirsin, üçüncüsünde güle güle dersin. Çünkü gerçekten karakter yapıları değişmiyor. Evet, evrenden etkileşimler alıyor. Hani kendilerini düzeltse de insan özüne çok çabuk dönebiliyor. Çünkü öyle yaratılmış. Hani diyoruz ya, iyiler iyidir, kötüler kötüdür. Bu kadar basit Aynen. yani. O yüzden şans verirken dikkatli Dikkat edin. olsunlar. Şimdi ben demiştim ki Başaklarla diyorum en uyumlu burç hangisi derken Akrep dedi Filiz Hocam. Akrep. Neden Akrep? Akrebi ben çok seviyorum. Sadece benim sevgim değil. Bir sürü insan çok sevmiyor. Onları da biliyorum. Aman akrep, Ben aman de akrep seviyorum. diyor. Ben seviyorum. Ablam da Akrep burada bu arada. Çok yanlış Akrepler hayatta kafalarına ne koyduysa yaparlar. yapar. Bu kadar. Nokta. Yani bir akrep eğer bir şeyi arzu ediyor ve yapmak istiyorsa hiçbir şey engel onu tanımaz. O yüzden akrebe güvenebilirsiniz. Ha düşmansa sana o senin hatan. Ettirmeseydin düşman kendine derim. Ya derler ki şu akrebe çok kırgınım, bana çok kızdı. Kızdıysa bir sebebi vardır. Sebep de sensindir. Sende de hata vardır. Akrep hata affetmez. Çünkü gerçekten bir insanı sevdiği zaman gönülden ve yürekten seviyor. Şimdi bu kadar büyük bir sevgiyi seni zedelemeye hakkın yok. Akrebin bu kadar verdiği şeyi yok sayamazsın. Ha, bazı akrepler şöyle diyor, kızlardan çok diyorum. Filiz abla beni çok aldatıyorlar. Demek ki aşkta aradığını sen de bulamamış. Evet, aslında Akrep de şeydir yani düşkündür, çok eşine partner ama düzgündür. enerji tutmadıysa Yani siler atar. siler yani çok da kendini çok da vermiştir o aşka. O kadar da çok böyle bir günde silmez de. Hani düzelir yapar düzelir ama eğer hayatına karışmışsa, eğer ilişkinin 1. evresindeyse bitirir atar. Bununla yürümez bu olay diyebilecek kadar da son noktayı koyar. Çok soğukkanlı insanlardır, çok derin insanlardır. Bakışları çok kuvvetlidir. Onunla bir akreple göz göze geldiğiniz zaman 30 sene sonra akrebin neyini hatırlarsınız dediğiniz zaman bakışlarını der. Evet. Değil mi? Doğru. Bakışları. Ve onlar için şans. Onlar çok büyük bir projeler peşindeler. Çünkü Jüpiter ve Güneş tutulması onların 10. evlerinde. 10. ev nedir? Toplumsal egolar, ev işler, toplumsal kariyer, mesleki konular. Buralarda büyük yatırımlar, büyük işler yapmaya hazırlanabilirler. Kendi çapları neyse. Her akrep kendi çapında, kendi alanında bir tık yükselişe geçecekler. Fakat bunları yaparken de lütfen çok dikkatli olsunlar. Kova çünkü onları zorluyor. Çünkü 4. evlerinde kova, aileyle ilgili sırlar ortaya çıkabilir. Ya da uzun yıllar bir meslekte kendilerini çok iyi vermiştir. Çok başarılılar. Fakat o meslek ona nankörlük yapıp son anda ayağını da kaydırmış da olabilir. Onları affetmeyecekler. Yani akreplerin bir dönüm noktası var. Bu dönüm noktasında gerçekten yani kuzey, güney, doğu, batı kadar uç noktalarda kararlar alacaklar. Gelelim yaylara. Benim sevmediğim bir burç. Evet, Erkeğini de ben sevmem. yayım. Yani kadınını severim ama erkeği... Aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bunu çok rahat söylerim. Çok rahat söylerim. Çünkü konuştuk da zaten. Tabii tabii. Ben yay erkekleri kadar böyle hopitik 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 erkek hiç tanımadım. Yani bu kadar mı bir insan sözünde durmaz? Kesinlikle. Bu kadar mı hoplayıp zıplarlar? Yani bilsinler yaylar. Aa öyle yapmayın benim kocam yay. Böyle yapmayın benim eşim yay diye.
Yani yay böyledir. Konuşuyorlar sadece, icraat yok. Konuşuyorlar, Yok. konuşuyorlar, bol bol konuşuyorlar. Ondan sonra o kızları böyle %100 demişler. Evet. %100 yazıyorlar. %100 tabii ki. Ondan sonra yay kızlarıyla yay erkekleri arasında çok fark vardır. Mesela benim en çok sevdiğim, en değerli sanatçı ve hala böyle mesajcısı Gülşen Bubikoğlu, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit. Bunlar tarzları ne olursa olsun kendi beğendikleri insanlara ya da hayatlarını aldığı kişilere attır onlar. Yarı insan yarı attır. Kadınları çok dişi yaylar, dişi atlar sahiplerine çok sadıktır. Ama erkek atlar olarak düşünelim öbür yayları, onlar hopitik 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 hopitiktir. Evet. Yani şimdi son günlerde çok sansasyonel olaylar oldu. Seninle biraz önce konuştuk. Onlarda çok yaylar da vardı, Var, evet, onların o arasında olaylar yay içinde. erkekleri. Ay, onlar Fenalar. çok fena. Oraya bir şey söylemiş, oraya bir şey söylemiş, ortalığı karıştırmış çıkmış. Ve suçlu sizsindir, o değil. Değildir. Ben size öyle söylemek istememişim. Siz birbirinizi yanlış anlıyorsanız bana ne der? Aynen. Aynen öyle. Kendileri de öyle bir şey der, şöyle olacak, böyle güzel olacak falan. İcraatta sonra Aynen. sen yanlış anlamışsın. Fakat bazı yaylar var. Onları da bir parantez açalım. Oğlaktır yükselenlere, akreptir. O ve stelyum, bir burçta 3 tane fazla gezegen varsa o gezegenin burcun da özelliğini taşıyorsun. Bir tane yay tanırım yine böyle. Baktığım böyle kızlardan danışmanlık verdim. Kocası yay ama gerçekten çok efendi, çok tatlı bir yay. Ama baktığımız zaman 2 tane akrebi, 3 tane oğlağı, 2 tane başağı var. Yay harita dışı kalmış. Zaten demiştim senin eşin böyle yay olamaz. Mümkün değil, bu anlattığım profil yaya uymuyor. Bir baktık haritada farklılıklar var. Eğer başak varsa, boğa varsa, oğlak varsa düzgünsündür, akrep varsa. Onlar için iyi oluyor. Evet, yaylar ikili ve duygusal ilişkilerinde parlamalar ve fırlamalar yaşayacak. Özellikle onlara çok dikkat etsin. Yollar, yollar, yollar. Kendilerini aşmak istiyorlar. Yine kaplarına sığmıyorlar. Bir yay insan ömrü ne kadar? 80. Bilemedin, Allah Tanrı bize puan verdi. 90 yaşına kadar bonus verdi. O da çok zor ya. 80 yaşından sonra beyin gidiyor. Yaylar özellikle 70 yıllık hayatlarını 80 yıl, 150 yıl gibi yaşıyorlar. Öyle çok macera sığdırıyorlar ki aşklar, gezmeler, koşturmalar, ülkeler, işler, yani bir zincirleme alay. Bütün yaylar, yalnız bütün burçlar akslarından da etki alabiliyor. Yay ikizlerden alır, başak balıktan alır, boğa akrepten alır, yengeç oğlaktan alır, kova aslandan alır. Bunlar aks gezegenler. Bazen bakarsınız yaylarda sizde ikizler özelliği var dersin. Yok hayır, ben yayım der. İkizlerle yay da birbirlerine çok benzer. Yaylar hayatlarının temel taşlarını değiştirmek için önlerine gelen yeni fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirecekler. Peki gelelim oğlaklara. Şimdi oğlakların en büyük özellikleri geçmiş yıllarda Balık burcunda çok pişti. Oğlakların yönetici gezegenleri Satürn Balık burcundaydı. Balık burcu onları birazcık duygusal yaptı, katı yaptı. Çünkü balık birazcık zor bir burçtur. Balığın biraz iniş çıkışları vardır. Duygusal kaosları çok fazladır. Oğlaklar o duygusal kaostan nasibini aldılar. Birçok işleri ters gitti. Özellikle Plüton onları çok yordu. 9. evindeki Satürn, Neptün yanlış hayallere odaklaştılar ve sonra da elleri boş çıktı. Ama oğlaklar çok güzel para biriktirir. Bakın dünyada ne kadar hani böyle öldükten sonra hiç akrabası yok. Kedilerine, köpeklerine miraslar kalır ya. Evet, evet. Onlar genelde oğlaktan çıkıyor. Çoğu ki. oğlak o zenginleri, Evet. gizli zenginleri. Her ailede böyle diyeceksin. Dede torununuz varsa iler. Git deden oğlak, onda para vardır. Git babaannen oğlak, git ondan iste. Kesinlikle kirli çıkıları vardır. Şimdi artık bu kirli çıkılar biliyorsun bankalar oldu, Evet. altınlar oldu, evler oldu falan. Yani oğlak zengin olmak için dünyaya gelmiştir. En fakir oğlak bile bir orta yaşa geldiği zaman parayı bulur. Yani etrafınızda bir oğlak varsa yaşadınız. Yaşadınız. Dara düştünüz mü yanınızda. Evet ve bu ara güneş tutulmasıyla birlikte oğlakların parasal konuları çok fazla. Eli de açıktır değil mi, verir? Yani Tabii cimri ki. değildir. Değildir. Çünkü var ki Var, veriyor. veriyor. Var veriyor. Terazide onların 10. evleri şans noktalarıyla birlikte işle ilgili çok güzel nokta atış yapacağı, iş projeleri gündeme gelecek. Onları tamamlasınlar. Evet. Şimdi kovalar Satürn'den en çok etkilenen ve Ay. biraz böyle sevilmeyen burçlardan mı diyelim?
Şimdi kovalar Niye öyle? seveni çok seviyor. Kendisi eğer kovaysa, çevresindeki insanlarla kova ilişkileri güzelse seviliyor. Kovalarda bir soğukluk vardır. Hani böyle metal, Evet. metal düşün. Tak tak teneke, tıkır Hı. tıkır ses çıkar. İçi su dolu. Duygularını asla anlatmazlar. Hani siz böyle bir cam bardağa bir sıcak bir çay koyduğunuz zaman eliniz yanar. Hı hı. Şunun soğukluğunu hissedebiliriz. Ama kovadaki soğukluğu ve sıcaklığı hissetmeyiz. Galvaniz gibi böyle serttir ve içindeki duygularını asla anlatmaz. O yüzden kovalarla birlikteyken bu beni anlıyor mu? Acaba anlamıyor mu? Neden tepki göstermedi? Ya da gösterdiği tepki gerçek mi? Bu ama matematik zekaları, sayısal zekaları çok iyi. Çok böyle ince Ah. hesaplar yapıyorlar. Bir de zıt burçları aslan olduğu için, aslandan aksaldıkları için biraz da egoları yüksek. Kızacaklar şimdi bize kovalar ama bir egoları var işte. Arkadaşım çok cimri gerçekten yazanlar var. Evet yani bir de proje insanı onlar. Bir proje çıkarırlar ortaya, arkasında başka bir proje vardır. Asıl ikinci projesini anlatmaz. Sen birinci projesini dinlersin, oradan bir şey bulmaya çalışırsın. Ama ikinci projesi, B projesi çok daha farklıdır. Bambaşka bir şeydir. Dersin ki niye ben tahmin edemiyorum bunu? Ha. Hani bir akrep tahmin edebilir. Akrep bile gelir kova ile karşılaştığı zaman ben bu kadar akıllıyım da ben bu kovayı niye çözemiyorum diyebilir. Çünkü sağ gösterip sol vuran insanlar. Ama İlginç. kendilerine çok faydası var, sevdiklerine çok faydası var. Ama şeyi de çok seviyorlar. Karşı tarafı çileden çıkarmayı. Evet, Öyle bir yanları var özellikleri öyle. Evet, karşı tarafa inanılmaz konularla ortaya çıkarıp delirtip ondan sonra da şey diyorlar, kavgayı sen çıkardın deyip arkasını dönüp giderler. Sen saçını başını yolarsın. Aslında ben bu konu benim değildi. O konu Ne onundu. alaka, ben yani bu Ne konunun alaka? ortasındayım. Ne ala? Niye ben bu? Ben Evet. onların ara buluculuklarını yaparken niye ben ortada kaldım? Keşke Karışmasaydın der, bıraksaydım da değil mi? birbirlerini yeselerdi. Böyle bir durum yaratır. Bu aslan burçlarında da vardır bazen. Aslan da çünkü kovanın aksi olduğu için kova ile aksi. Kovalar yılın en egolu burç olarak taçlarını oturtalım. Ama şu da var ki hakkını verelim. Plüton'u artık akrebin yöneticisi. Onlar da hani bu kadar dövdükten sonra biraz pışpışlayalım onları. Fakat kovalardan çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Fakat kovaların zekasından faydalanabilirseniz çok iyi doktorlar, çok iyi mühendisler, çok iyi analitik zekası olanlar çıkar kovalardan. Bakın kozmik enerji dediğimiz evrenin enerjisi, astronomi, beyin cerrahları çoğu kovadır. Çünkü kovalar soğukkanlılık gerektiren işlerde başarılı oldukları için ve kova da bu konuda muhteşem olduğu için en büyük başarıların altına da imzayı atan kovalardır. Kovalardır. Ve gelelim balıklara. Önce ben diyor. Bu arada kovalar evlenecekler bu sene. Aa, Evlilikler- kovalar duydunuz mu? Evet, evlenecekler ya da bir ilişkileri bitirip başka bir ilişkiye hop diye gidebilirler ya da yedeklemişler ilişkilerini. Kovalar çok zeki. Ben kovaların zekasıyla baş edemem. Oo, şimdi gelelim balıklara Filiz hocam. Şimdi balıklar önce ben mi diyor? Şimdi balıklar çok duygusal insanlar, çok akışkan insanlar. Biz balıkları duygusal olarak tanıyoruz. Hani duygusal diyoruz. Ay duygusal, minnoşlar, çok tatlılar. Alışkanlıklarını en çabuk değiştiren, bir önceki hayatını bir anda unutan balıklardır. Hani biz balıkları böyle eski Türk filmlerindeki Hıçkırık Samanyolu dizilerinin böyle hani elleri mendilli, veremli, öksürüklü kızlar gibi ya da erkekler bütün gün böyle çok seviyorlar, çok işte verem oluyorlar. Yok öyle bir şey. Balıklar sevgililerinden ayrılsınlar, 15 gün sonra başka birine sırılsıklam aşık olabilirler. Aa, o kadarı çabuk. Çok çabuk Şıp hareket. sevdiler mi biraz? Şıp sevdi değiller. Garip bir şekilde beyinleri delete ediyor bilgileri, duyguları. Çok fazla, çok. Bakın şimdi balığı denize Balık attınız, hafızası gibi. suya attınız, yakaladınız, üzüldünüz, ona pat attı. Bir daha o kıyıya yüzmez, pıt 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 gider. Sen arada bul tekrar o balığı. Aa, onun gibi yani. Onun gibi düşün. Her limanda bir sevgili bırakır. Ama sevgililer onu çok arayabilirler. Çünkü birlikteyken onları çok onore ederler. Öyle böyle süslü püslüdürler, böyle bir ışıl ışıldırlar. Ama o ışıltıyı ve süslü püslü hallerini herkese gösterebilirler. Yani öbür aşkta da aynıdırlar. Ondan sonraki bak dünyanın en büyük Hollywood artisti Elizabeth Taylor. 8 kere evlendi. Yani düşün artık balığı.
Richard Burton'la 2 defa mı 3 defa mı tekrar evlendi. Balıklar bak buradan kulakları çınlasın. Çok sevdiğim bir arkadaşım Nilgün Belgün. Heh. Balık aynı kocayla 2 kere evlendi. Ay evet bak o da balık O da doğru. diyor, sonra da Aynen. ne diyor? Ay unuturum giderim diyor. Onunla mı uğraşacağım diyor. Bir kere denedim olmadı. Bir kere çok severim. Buradan onu da inşallah onu da konuk et. Evet konuştuk Şöyle yap. hatta biz ona tiyatro oyunu vardı. Tabii. Tiyatro oyununa denk geliyordu. Ondan önce konuştuk. Sen şöyle bir şey yapsana. Her ay bir ünlünün şeyini mesela Balık Burcu. burcu ünlüsü, Yay burcu ünlüsü, Koç burcu ünlüsünü konuk et. Evet o da olur. Ortaya da Yapalım bir burada. tane astrolog koy. Gelirsiniz beraber Gelirsin masaya hem onu yatırız. konuşuruz hem de böyle çok da Güzel olur. Evet Bir de yapalım. bir konsept. Ondan sonra neye geldik? Balık. Balıklara. Balıklar parasal konular. Para evlerinde Koç ve Satürn Neptün retrosu var. Eski parayla ilgili konuları eskiden biraz daha duygusal hayatları ve sosyal hayatları onlar için daha önemliydi. Artık maddi konular çok daha önemli onlar için. Bunda da çok iyi gidiyorlar. Özellikle Aslan burcundaki güneş tutulması onların 6. evlerinde gündelik hayatlarını etkileyen evde olacağı için günlük hayat temposu bir anda renklenecek. Kadroları değişiyor. Her zamanki o bildiğim balık enerjisiyle, alışkanlıklarını değiştirme egosuyla yeni iş kadroları var. Bir sürü evcil hayvan da alabilir. Evlerinde hayvanları varsa, hayvan demiyorum artık, benim de patileri varsa patilerin sayısı da artabilir. İş yaptığı insanlara yardım da edebilir. Çok sevdiği dostlarının, arkadaşlarının hastalıklarında onlara yardım da edebilir. Bir sürü hastane arkadaşları koşturabilir. Çevresine yardım etme duygusu ve birçok kuruluşta görev de alabilir. Böyle bir iyi tarafları da var balıkların. Derdinizi anlattığınız zaman ben onu hallederim der. Halletmek de halleder O iş de. bende. O iş bende der. Ve yapar da. Alttan girer, üstten kayar balık gibi. Bir bakarsın en üst düzeyden birini bulur. Oradan işini halleder. Hani tepelerde böyle uç noktalardaki özel insanlara ulaşamıyorsanız eğer bir balık burcu arkadaşınızı bulacaksınız. Diyeceksiniz ya ben şuna ulaşmak istiyorum. Ben onu 2 haftada hallederim diyebilecek kadar da güçlüdür balıklar. Balıklar. Vallahi balıklar sizin için güzel şeyler söyledi bugün Filiz Hocam.